Hayırlı yaşamalar arkadaşlar. Biliyorum çok söylüyorsunuz. Instagram'dan mesajlar alıyorum. Yeni başlayan insanlar oluyor ve hiçbir fikirleri olmuyor bazen. Yani bazı şeylerde kafalarında çok fazla soru işareti oluyor. O yüzden bu videoyu size ithafen yaptım. Instagram'ımı takip etmiyorsanız arkadaşlar, UFC için otistik, dramatik içerikler arıyorsanız eğer, mal şeyler görmek isterseniz beklerim. O zaman hazırsak videoya geçelim. Ben de UFC'ye yeni başlamış insanlara birazcık üstünkörü anlatayım. UFC'nin açılımı Ultimate Fighting Championship, yani nihai dövüş şampiyonası. UFC karma dövüş sanatları, yani MMA'in en üst seviyesi olarak kabul ediliyor. Başka organizasyonlar da var, PFL, Octagon gibi, ama insanlar UFC kadar takip etmiyorlar tabi. Çünkü bir dövüşçünün gelebileceği, bir MMA dövüşçüsünün gelebileceği en üst seviyesi. UFC 93 yılında kuruldu. İlk başta amaç basitti. Acaba hangi dövüş sanatı en güçlüsü? Aslında bunu öğrenmek istiyorlardı. Boks, karate, jiu-jitsu, güreş ve bunun gibi daha bir sürü dövüş sanatının bir karması aslında. Hepsinden biraz diyebiliriz. Ve 93 yılında da hem boksörler, hem karateciler, hem güreşçi, hem jiu-jitsucular hepsi karşı karşıya geliyorlardı. Mesela o zamanlar en iyi dövüş sanatı jiu-jitsu olarak kabul edilmişti. Çünkü jiu-jitsu'yu bilen çok fazla insan yoktu. Ama şu ana baktığımızda en çok sıkıntı çıkartan ve en güçlüsü olarak kabul edilen genellikle güreştir şu anda. Ama kural basit aslında, yani o dönem hangisi popülerse diğer dövüşçüler onu öğrenmeye başladıktan sonra başka bir dövüş sanatından bir şey daha güçlü hale geliyor. Jiu-jitsu ve güreş yerde yapılan dövüş sanatlarıdır. Boks, tekvando, karate gibi dövüş sanatları ise daha çok ayakta yapılan sanatlardır. Ayakta olanlara da striking deniyor. Yani dövüşçüler mesela daha çok striker ve wrestler olarak ikiye ayrılıyor aslında. Hangisine daha güçlüyse öyle anılıyorlar diyebilirim. Hatta bu yüzden sosyal medyada çok fazla kavga görebilirsiniz. Çünkü genelde UFC'yi seven insanlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Striker sevenler ve wrestling sevenler olarak ikiye ayrılıyorlar ve sürekli kavga ediyorlar. Yani anlayacağınız üzere MMA bütün dövüş sanatlarının bir ortak noktası diyebiliriz. Hepsinden biraz arkadaşlar. Ve UFC'de sadece MMA maçları oluyor. Dana White, ki Dana White burada çok kritik bir isim arkadaşlar. Kendisi UFC'nin başkanıdır. Hepimizin babasıdır. Aslında UFC'yi bu kadar popülerleştiren kişi Dana White. Kendisi bu arada inanılmaz eğlenceli ve çok babacan bir adam. Ama tabii bazen de çok sinirlenebiliyor. Dikkat etmek lazım. Sıkıntı kardeşim ya. Dana White ve ortaklarının UFC satın almasıyla birlikte de dünya çapında bir dev haline geldi. Aslında UFC bu kadar popüler değildi arkadaşlar. Çok iyi bir planlama ile, çok iyi bir reklamlama ile UFC'yi çok başka bir seviyeye getirdi ve diğer rakiplerini tamamen altında bıraktı arkadaşlar. Bir rakibi yok şu anda UFC'nin. En iyisi, en çok takip edilen ve en çok sevileni. Diğer organizasyonlarda genellikle büyük maçlar olmadığı sürece insanlar çok fazla izlemiyorlar. En azından UFC kadar takip etmiyorlar diyebiliriz. UFC'nin simgesi oktagon, yani 8 köşeli bir kafes. Dövüşler 5 dakikalık roundlardan oluşuyor. Normal karşılaşmalar 3 round, şampiyonluk karşılaşmaları da 5 round oluyor. Ama bazen UFC kemer maçı olmasa da önemli veya değişen kartlar için ana maçları 5 round yapabiliyor. Bu karşılaşmalarda her şey serbest mi? Tabii ki hayır. Göz oymak, enseye vurmak, ısırmak, kafa atmak gibi hareketler yasak. Ayrıca dövüşçülerin her biri farklı ağırlık sınıflarında. En hafifi flyweight, en ağırı da heavyweight'e kadar toplam 12 kategori var. 8 erkek ve 4 kadın sınıfı. Şimdi UFC deyince akla gelen bazı dövüşçüler var. Onlar da gerçekten efsane olarak geçiyor ve onları bilmezseniz olmaz arkadaşlar. Çünkü UFC'nin tarihini o dövüşçüler yazdı. Şimdi dövüşçülerin hayatlarıyla ya da yaptıklarıyla alakalı size çok fazla bilgi vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu daha çok UFC'nin organizasyonuna dair bir video olacak. Üstünkörü anlatıyorum. Eğer
onların hayatını merak ediyorsanız arkadaşlarımın yaptığı dövüşçülerin belgesellerini YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çok güzel kanallar var. Anderson Silva yıllarca süren ünvan korumaları ve unutulmaz nakaplarıyla tarihe geçti arkadaşlar. George St. Pierre kusursuz bir adam gerçekten. MMA'nin en iyilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca ona duyulan saygı bence hiçbir dövüşçüye duyulmuyor şu anda. Habib Nurmagomedov. Evet, Habib deyince aklınıza eminim Conor McGregor da geliyor ki eğer MMA veya UFC ile alakalı hiçbir fikriniz yoksa bile, hiçbir bilginiz yoksa bile 2018'deki Habib Nurmagomedov ve Conor McGregor'ın maçını eminim bir yerden görmüşsünüzdür. O zamanlar ben de ilgili değildim UFC'ye ama ben bile görmüştüm. Ki gerçekten UFC için yapılan en büyük reklam demek istemiyorum aslında. Çünkü gerçek bir olay olduğuna eminiz. Hala da günümüzde bunun tartışmaları dönüyor internette. Tabii ki ikisine de saygımız sonsuz. Kadınlarda ise Ronda Rousey. UFC'ye kadın dövüşlerini getiren isim olarak tarihe geçti kendisi. Ayrıca Amanda Nunes 2 farklı ağırlık sınıfında kemer kazandı ve en iyilerin en iyisi tartışmalarına konu oldu. Ki bana kalırsa Amanda Nunes en iyilerin en iyisi, kendisi en sevdiğim kadın dövüşçüdür. Popüler isimleri de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla isim var. Şimdi hepsini saymak istemiyorum. Videonun konusunu sapmayalım. UFC'de her ağırlık sınıfının bir şampiyonluk kemeri var. Bu kemer o siklette dünyanın en iyisini temsil ediyor. Ayrıca UFC dövüşçülere ekstra ödüller de veriyor. Fight of the Night ya da Performance of the Night ödülleri unutulmaz performanslara ekstra prim kazandırıyor. Mesela bir maç olduktan sonra Dana White o geceki dövüşler arasında en iyisini seçiyor. Ne kadar kanlı, ne kadar heyecan verici bir dövüş sergilerlerse ona göre prim alıyorlar. Şunu da ekleyeyim. UFC'nin dövüşçülere verdiği para her zaman bir tartışma konusudur. Bunu da internette çok göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü herkes az aldığını iddia eder. Genelde topluluğun konuştuğu bir mevzudur. Ara ara tabii dövüşçülerin de buna göndermeler yaptığını görebilirsiniz. En basic söylemeyi unuttum arkadaşlar. Tabii ki de cumartesi pazara bağlayan gece. Eğer kart Amerika'daysa early prelims'ler genelde saat 1'de başlıyor arkadaşlar. Bir de prelims'ler var. Alt kart diyoruz bunlara. Bu da saat 3 gibi başlıyor. Main kart yani ana kart ise saat 4 veya 5 gibi başlayabiliyor. O yüzden genelde cumartesi pazara bağlayan bu saatlerde UFC'yi izleyebilirsiniz. Onu da Esport Plus'tan izleyin. Eğer hala bir Esport Plus'ınız yoksa Buket koduyla hemen daha ucuza üye olabilirsiniz şu anda. Ki takip etmeniz de daha kolay olur sizin için. Amerika dışındaki kartlarda bu hangi ülkede olduklarına göre değişiyor. Bazen akşam 10'da başladığı da oluyor. Bazen akşam 11'de başladığı da oluyor. O yüzden onları iyi takip etmek gerekiyor. UFC'nin geleceği şimdikinden çok daha parlak. Çünkü eminim ülkemizde bile UFC hakkında hiçbir bilginiz, hiçbir fikriniz yoksa bile adını eminim duymuşsunuzdur. Birinin üzerinde tişörtünü, hoodiesini ya da bir dövüşçünün fotoğrafını görmüşsünüzdür. Çünkü ülkemizde gerçekten çok güzel bir ilgi başladı. Ben geçen sene başladım UFC üzerine içerik üretmeye ve şu anda baktığımda geçen senekinden çok daha güzel bir ilgi var. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Vahşet gibi görülüyor şu anda ama asla öyle bir şey değil. Bu bir spor ve bu sporu hayatımıza ve ülkemize entegre edebileceğimize inanıyorum. Ve videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yeni başlayanlar için özellikle. Çünkü çok üstünkörü anlatmaya çalıştım. Tabii daha çok sosyal medyadaki UFC haber sayfalarını takip ederseniz ve maçları kaçırmadan izlerseniz eminim çok daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Çok daha fazla seveceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. İyi ki varsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Kendinize dikkat edin.